Merhaba çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Vaktimiz kısıtlı, o yüzden biraz konuya hızlayacağım. Bildiğiniz üzere bugün Türk Tarih Müzesi'ne bir yolculuk yapacağız. Türk Tarih Müzesi'ne yolculuk yapma asıl sebebimiz Histolab'ın bize verdiği bir proje. Bu projeyi güzel bir şekilde yapmak için Türk Tarih Müzesi'ni seçtik ve bu müzeye bir araştırma yapmayı planladık. Size vereceğim dosyalarla Muhammed dağıtabilirsin. Size vereceğim dosyalarla beraber bu müze gezimizi daha güzel sonuçlara çıkartacağız. Bundan önce size bir soru sormak istiyorum. Acaba aranızda hiçbir müzede bulunan oldu mu? Evet Süleyman. Ben Yunanistan'da yani Atina şehrinde bir tane ulusal arkeoloji müzesine gitmiştim. Tamamen o müzeye girdiğimde gerçeklikten kopup tarihin içinde bir gezintiye çıkmıştım. Yani medeniyetlerin oluşmasına yer alan bulgular ve diğer etkenleri göz önüne alırsak gerçekten çok deneyimli bir müze eğitimi oldu benim için. Ben Yunanistan'da tarihsel ve mitolojik müzeleri gezdim. Onun başkentinde Atina'da mitolojik karakterleri görmek aşırı heyecan vericiydi. Onun dışında özellikle Türk tarihinin yarı sıra farklı kültürlerin, farklı tarihleri görmek beni çok büyüledi ve heyecan verdi açıkçası. Hocam ben de varım. Yunanistan'da Akropolis diye bir yeri ziyaret ettim. Oradaki taşlardaki, oradaki yapıtların içindeki karakterleri, çizimleri fark edebiliyorsunuz ki zaten orada anlamları gözüküyordu. Oradaki bir manzarada gözüken Likavitos Dağı'ndaki mermerleri birleştiriyorlar o yapıtlarla birlikte. Zaten beni çok sevindiren şey de, çok böyle hayran bırakan şey de iki yapıtın birbirini desteklemesiydi. Çok güzel. Evet Hakan. Hocam benim daha önce hiç müzede bulunma şansım olmadı. Belki ben de bugün arkadaşlarım gibi hissedebilirim. Belki de. Bundan önce size bir video oynatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Türk Tarih Müzesi'ne gitmeden önce hepimizin birkaç bilgiye ihtiyacı var. Şimdiden çok heyecanlandım hocam. Çok güzel. Hocam ben de geçmiş zamanda Türkiye'deki bazı müzelerde bulundum. Bakın arkadaşım sana şöyle açıklayayım. Süleyman'ın anlattığı duyguları ben de en içten yaşadım. Eski yapıtları görmek, eski yaşanmışlıkları hissetmek beni adeta geçmişe götürdü. Bugün de umarım sen de aynı hisleri yaşayacaksın. Umarım eğlenirsin. Umarım. Çocuklar, şu anda Türk Tarih Müzesi'ndeyiz. Sizlere sınıfta bahsettiğim üzere dosyalarınızı getirdim. Şimdi sizlere bu dosyaları dağıtırken ben de bu müzeyle ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Birinci sayfayı açınız, çalışma yaprağı. Sizler çalışma sayfasını doldururken ben de müzenizle ilgili birkaç bilgi sizlere vereceğim. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde bulunan bir açık hava müzesidir. Etimeskut Belediyesi'nin girişimleriyle kurulan müzede, Ergenekon'da Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sürede Türk dünyasında önemli işler başarmış olan tarihi kişiliklerin heykelleri yer alır. Yaklaşık 60.000 metrekarelik bir yere yayılmış parkın peyzajı, mermer heykellerle kontrast oluşturarak onları daha çok ön plana çıkartacak şekilde düzenlenmiş ve her daim yeşil kalan bitkiler tercih edilmiştir. Müze kompleksi bünyesinde ayrıca 7.000 metrekarelik kapalı sergi salonu, 650 kişilik konferans ve kütüphane bulunmakta. Bu müzede 217 heykel, 7 kompozisyon, 8 Türk yazıtı replikası, 4 dev panoramik resim, 3 frig kabartması, 1500 amfiteyatro, 120 metrekarelik Türk otağı yer almaktadır.
Kompozisyonları ise Ergenekon Destanı, Kürşat ve Kırkçerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, İstanbul'un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'ndan oluşmaktadır. Çocuklar, az önce ilk sayfamız olan Türk Tarihi Müzesi'ni öğrenme etkinliğini yapmış bulunmaktayız. Şimdi müzemizi incelerken beraber birkaç etkinlik yapacağız. Bu etkinlikleri not aldım, şimdi sizlere okuyorum. Drama etkinliği, rol yapma etkinliği, empati etkinliği, çörek oyunu ve sanat eleştirisi etkinliği. Bu etkinlikleri yaparak Türk Tarihi Müzesi'ni iyice anlayacağız ve yorumlayacağız. Çocuklar, az önce bahsettiğim etkinliklerimizden birincisi olan çörek oyununa hoş geldiniz. Öncelikle atın üzerinde kadınlar ve çocuklar bir yere gidiyor. Gezi? Tam olarak değil. Kanılar ve geyikler de var. Büyük göç? Başlarında bozkurtlar bozkurtu takip ediyorlar. Ergenekon Destanı. Doğru. Tebrik ederim, çok güzel bir etkinlik oldu. Teşekkürler. Evet çocuklar, şu anda bulunduğumuz bu sokak bizim dünyamıza, bizim kültürümüze bir sürü eser bırakmış bilim adamlarının sokağıdır. Burada Ben Kimim oyununu oynayacağız. 2 tane öğrenciyi yanıma istiyorum. Evet Metehan, evet Süleyman. Evet Mete, ilk oyun sana. Ünlü denizcimiz kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa. Peki Kitab-ı Bahriye'yi bize kim bırakmıştır? Piri Reis. Çok güzel. Evet Süleyman, sıra sende. Ünlü tıpçımız kimdir? Akşesettin olabilir mi? Kitab-ı El Fıttı tıbbı bize bırakmıştır. O zaman İbn Sina. Doğru bildin Süleyman. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi burada bizim tarihimiz için önemli olan bir kişi göreceğiz. Seyit Onbaşı. Burada empati etkinliğimizi yapacağız. Aranızdan bir kişiyi yanıma empati etkinliğini yapmak için istiyorum. Harun, gelebilir misin? İyi. Evet Harun. Seyit Onbaşı hakkında yeterli bilgiye hepimiz sahibiz. Bir şey sormak istiyorum. O dönemde Seyit Onbaşı'nın yerinde olsan sen ne yapardın? Çekip gider miydin? Yoksa onun o kuvvetine, gücüne sahip olmak mı isterdin? Hocam ben eğer Seyit Onbaşı'nın yerinde olsaydım onun gösterdiği bu kudretli cesareti ve kudretli gücü göstereceğimi düşünüyorum. Hatta düşman askerlerini, düşman gemilerini karşımda gördüğümde değil 210, 420 okkayı bile kaldıracak gücü kendimde hissediyorum. Çok güzel, teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi hepinizden müze gezme anında dolduracağımız çalışma yaprağını açmanızı istiyorum. Koyun ve içeride devam edelim. Evet çocuklar, şimdi arkamda bulunan bu esere sanat eleştirisi etkinliğimizi yapacağız. Öncelikle sizce bu sanat eserinin adı ne olabilir? Evet Akın. İstanbul'un fethi. Peki bu sanat eserine baktığınızda sizde nasıl duygular uyandırıyor? Evet Süleyman. Bana hem aynı anda hayretlik, merak ve aynı zamanda korkuyu simgeliyor. Çünkü o anda olmak insana gerçekten çok değişik duygular hissettirebilir. Peki buraya baktığınız zaman sizce nasıl bir ses duyuyorsunuz? Kulağınıza ne çınlıyor? Evet. Çığlık ses. Mesela ne olabilir? Neler görüyorsunuz? Evet. Yeniçeriler, akıncılar, Şahi topu ve Şahi topunun mermileri. Peki bu eleştiri çoklu eleştiriye açık mı? Evet Mehmet. Bizim millet için çok gururlanacak bir şey bile olsa da öbür kültürler için, öbür milletler için aynısı söz konusu olamayacak diye hissediyorum, öyle düşünüyorum. O halde anladığımız üzere bu eser çoklu eleştiriye açık bir eserdir. Teşekkür ederim. Etkimiz bu kadar. Ben Bilge Kağan. Çin ile iyi ilişkiler kurup ticareti canlandırdım. Ülkemin refah seviyesini yükselttim. Benden sonraki nesillere şunları öğüt olarak söyleyeceğim. Ey Türk! İşit! Üste mavi gök basmasa,
altta Yağız yer delinmese, senin ilini, senin töreni kim bozabilir? İletmiş Bilge Hatun'um. Eşimin devlet yönetiminde hep önünde oldum. O olmadığı zamanlarda devlet onun yerine ben yönettim. Elçileri kabul ettim ve anlaşmaları imzaladım. Ben Metehan. Ok atabilen, yay tutabilen herkesi Hun yaptım. Orta Asya'daki Türkleri birleştirdim. Büyük Asya Hun devletini kurdum. Türklere büyük bir miras bıraktım. Ben Asena Hatun, Göktürk Prensesi, Çin İmparatoriçesi. Beni Çin'e gönderecekler, evlendirecekler. Ülkemi, toprağımı, vatanımı bırakmak istemiyorum kardeşim. Üzülme kardeşim. Yalnız olsan bile ülken için çalışacaksın. Sen güçlü bir kadınsın. Gücünü o topraklarda götüreceğine inanıyor ve kendine güveneceğini biliyorum. Yanında olamasan bile seni hep destekleyeceğim. Ülken, ailen ve kendin için dayanmalısın. Ben hoşgörülü ve adaletli politikam ile dünyaya 600 yıl nam salmış olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'im. Eğer vatan savunması için şart değilse her savaş bir cinayettir. Yurtta sulh, cihanda sulh. İyi günler çocuklar. İyi günler hocam. Evet çocuklar, biliyorsunuz müze gezimizden döndük. Şimdi size birkaç soru soracağım. Öncelikle sizce bu müze gezimiz nasıldı? Evet Metehan. Hocam ben kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Ben çok etkilendim. O kadar çok etkilendim ki yani. Oraya adım attığım anda atalarımızın bize geleceği miras bırakıyor oluşu beni çok etkiledi. Peki başka cevabı olan var mı? Teşekkür ederim. Başka cevabı olan yoksa ikinci sorumuza geçiyorum. Müzeler tarih öğrenimini nasıl etkiler? Evet Süleyman. Tarih Müzesi tabii ki de çok etkileyici ve tarih öğretimini iyi yansıttığını düşünüyorum. Ama benim yurt dışında gezdiğim müze daha heyecan vericiydi. Çünkü farklı bir kültürün, farklı bir medeniyetin eserlerini, buluntularını görmek daha çok heyecan Hocam bence okulda yeterince tarih eğitimi alındıktan sonra düzenli olarak müze gezileri düzenlenmeli. Çünkü okuldaki tarih eğitimiyle müze gezilerindeki görsel eğitim birleştiğinde bu bilgiler kalıcı olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Evet Nisa. Hocam ben de yurt dışında bir müze gezisinde bulunmuştum. Fakat şimdi müzenizden geldiğimde fark ettim. Türk tarihini ve müzelerimizi gezmek çok etkileyiciydi. Fakat farklı bir kültürde, farklı bir ülkede, farklı müzeleri ve tarihleri, mitolojik eserleri görmek beni daha çok etkiledi açıkçası. Çünkü çok büyüleyiciydi ve hayatımın boyunca unutamayacağım bir deneyimdi benim için. Böyle. Teşekkür ederim Nisa'cığım. Ekleyecek başka sözü olan var mı? O halde bu gezimizde anlatacağımız üzerine müzelerde genel olarak okulda öğrendiklerimizin yanı sıra müzelere gitmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Sıklıkla gitmeli ve onları izlemeliyiz anlatacağımız üzerine. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.
o günkü